Herkese merhabalar. Münster yolculuğumuz başladı. Bisikletleri böyle trenin içine bırakabiliyorsunuz ama bunun için ek bir bilet almak gerekiyor. Yarın da Münster'dan Dortmund'a Ems kanalı boyunca bir sürüş gerçekleştireceğiz. Almanya'nın bisiklet şehri olan Münster'deyiz. Ben de buraya bisikletimle geldiğim için çok mutluyum bugün. Gördüğünüz gibi yol kenarı bisikletlerle dolu. Hemen arka tarafımızda tren garı var. İşte insanlar bisikletleri buraya bırakıp trenle rahatça seyahat ediyor. Şehirde gezintiye çıkmadan önce bir kahve molası vereceğiz. Burada insanlar bisikletlerini böyle bırakmış. Kiminde kilit var, kiminde yok ama biz gene ne olur ne olmaz, yarın zaten tura devam etmemiz lazım diyerekten kilitlerini takacağız şimdi. Kısa bir çay molası vereceğiz. Bugün karbonhidrat serbest. Çünkü yarın yaklaşık 70 kilometre bisiklet süreceğimiz için bugün vücudumuza karbonhidrat yüklemesi yapabiliriz. Tabii onu da çok abartmayacağız. Ama vücutta biraz şekerin olması performans için önemli olacak. Yani bugün serbest. Münster'da şehir merkezinde bisikletinizi park edebileceğiniz bir garaj da var. Saati 10 cent, günlük de 50 cent. Ayrıca tamir servisleri de var veya ikinci el bisiklet de satıyorlar burada. Münster adını Latinceden gelen monasterium, yani aslında manastır adından alıyor. İşte bu zamanla değişip Münster olmuş. Aynı Münih'teki gibi, o da işte monk'tan yani rahipten gelen ve oradan türeyen bir şehir ismiydi. Bu şehir yaklaşık 700'lü yılların sonunda bir manastırın çevresinde kurulmuş. Şehrin merkezinde yer alan Münster Katedrali 1200'lü yıllarda inşa edilmiş. Burası da yine görülebilecek yerlerden bir tanesi. Kilisenin kulesinde böyle yukarı doğru uzayan altın renginde bir merdiven var. Kilisenin ön tarafındaki yol araç trafiğine kapalı. Buradan sadece bisikletler ve yayalar geçebiliyor ve burası kemerli ortaçağ evleriyle bilinen yer. Tabii ki yine hep daha önce de anlattığım gibi savaşta buraların çoğu yıkılıyor. Ancak Münster'da aslına uygun olarak bu evler inşa ediliyor. Burası bana her geldiğimde tabii ki Prag'ı anımsatıyor. Şu an Münster'daki belediye binası, daha doğrusu eski belediye binasının önündeyiz. Burada bir protesto gösterisi var. Bu bina Protestanlar ve Katolikler arasında süren 30 yıl savaşlarının bitiminde barış anlaşmasının imzalandığı yer. O yüzden Münster'ın böyle de bir önemli bir yeri var tarihte. Ve bu anlaşma imzalandıktan sonra aslında bugünkü Avrupa'daki modern ülkelerin temelinin atıldığı söyleniyor. Zaten hani Avrupa ülkelerine de baktığımızda genel olarak işte bazı ülkelerin inancı Katolik, bazıları Ortodoks, bazılarının da Protestan olduğunu görüyoruz. Demek ki böyle bir ayrım o dönemde yapılmış. Münster'ı çepeçevre saran Promenade adı verilen bir bisiklet ve yürüyüş yolu var. Aslında burada eskiden surlar varmış Orta Çağ döneminde. Surlar yıkıldıktan sonra 18. yüzyıldan beri, yani düşünün ne kadar uzun zamandır, burayı hiç ellememişler ve bu yeşil yolu bu şekilde korumuşlar. Şimdi biz de bu turu yapacağız. Münster'e bisikletle gelip bunu yapmamak olmaz.
Münster'de vakit geçirebileceğiniz yerlerden biri de Aze. Burası 1930'larda yapılmış yapay bir göl ama yok burada da bir yelken kulübü var. Şöyle oturacak yerler var. Deniz bisikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Münster'deki önemli yapılardan biri olan Schloss, yani aslında kale demek. Bunlar genelde beşgen şeklinde oluyor. Çevrelerinde hendekler olan işte korunaklı yapılar. Kalenin arka tarafında da bir botanik bahçesi varmış. Bilmiyorum orası açık mı? Ama biraz kalenin çevresinde turlayıp oraya da bakabiliriz. Bugün Münster Üniversitesi'nin binası olarak kullanılan Schloss Münster'dayız. Burası aslında bir piskopos için yapılmış geçmişte ve kırmızı tuğlalar, onun dışında da kum taşından yapılmış süslemeler, heykelleriyle dikkat çeken bir yapı. Derken burada bir kalabalığa denk geldik. Burada meğersem bugün Almanya'nın en büyük binicilik yarışı yapılıyormuş ve öğleden sonra ödülleri dağıtılacakmış. Almanya'daki Westfalia bölgesi binicilikle ünlü bir bölge. Birçok küçük kasabada, şehirde küçük binicilik okullarına denk geliyorsunuz. Atlar için at ambulansı getirmişler. Bu şekilde araçlarla taşıyorlar. Tabii ki bu yarış olayları çok tartışmalı. Umarım atlara iyi bakıyorlardır, zorlamıyorlardır. Geçmişte de zaten biliyorsunuz birçok yerde kötü olaylar yaşandı. Belki de artık hayvanların bu şekilde kullanılmasına bir son vermek gerekiyordur. Atların ısındığı alana geldik. Yani içeriye biletle giriliyor ama dışarıdan da bu şekilde yarışın bir kısmını izlemek mümkün ki insanların birçoğu da öyle dışarıdan izliyordu. Arada otele yerleştik, eşyaları bıraktık. Garajda maalesef çok küçük bir yer vardı bisikletler için. Otelin ayrıca az ilerisinde de bir sürü yer var. Yani Münster'da bisiklet park etmek gayet kolay. Şehre yürüyerek gidiyoruz. Akşam yemeği yiyeceğiz. Yarın pazar olduğu için çoğu yer kapalı. Aslında fırınlar açık ama onlar da çok geç açılıyormuş Münster'da. Ve biz yola erken çıkmak istiyoruz. O yüzden kahvaltılık bir şeyler alıp sularımızı alıp geri döneceğiz ve yarına hazırlık yapacağız. Rotamızı biraz değiştirdik. Göl manzarasını görünce göl kenarına inmeye karar verdik. Burada gençler mangal yapıyorlar, oyun oynuyorlar. Ben açıkçası bugünün bu kadar güneşli olacağını beklemiyordum. Hava tahminine göre bulutlu bir günde, hatta yağmur yağma ihtimali de vardı. İşte Almanya'da beklentiyi böyle havayla ilgili düşük tutunca biraz da güneş açtıktan sonra insan epey mutlu oluyor. En başta da dediğim gibi bu gölde bir yelken kulübü var. Hatta burada da 2 yelkenliği görebiliriz. Ya tabii şey diye düşünebilirsiniz, hani mesafe çok kısa, burada işte nasıl yelken açıyorlar diye. Ama yeni öğrenen biri için bence ideal. Ben öğrenseydim eğer yelkenliği böyle bir yerde öğrenmeyi tercih ederdim açık denizdense.
buradaki parkta çok görünmüyor şimdi ama çiçeklerle Münster für Frieden yazmışlar. Yani Münster özgürlüğü destekliyor gibi. Seçimlerde aşırı sağcı partiye, adını anmayacağım burada, en az oy veren şehir Münster. Yani bu şehir birlikte yaşamanın, uzlaşmanın, sağduyunun önemini kavramış bir yer. Ve benim de fark ettiğim kadarıyla insanlar gerçekten çok sıcak. Belki benim Almancam çok iyi değil. Hani aksanımdan dolayı çok iyi konuşmadığımı düşünüp hemen İngilizceye çevirip yardımcı olmaya da çalıştılar birkaç şey sorduğumda. Burada çok farklı bir hava var diğer Alman şehirlerine göre. Şehrin içinden de ufak kanallar geçiyor. Böyle bir anlamda kanal denince aklımıza Amsterdam geliyor tabii. Bana orayı anımsattı. Düşüyordum. Kamera oynadı. Münster'da görebileceğiniz müzelerden bir tanesi de Sanat ve Kültür Müzesi. Benim bugün vaktim olmadı ama bir dahaki gelişme görmek istiyorum. Bir de burada Picasso Müzesi var. Geçtiğimiz yerlerin hepsinde Noel pazarı kuruluyor. Münster benim gördüğüm en geniş olarak şehir içinde kurulduğu yerlerden biri. Çok şenlikli oluyor. Tabii ki bu Orta Çağ evleriyle birlikte de güzel bir manzara oluşturuyor. Picasso Müzesi'nde ünlü bir fotoğraf var. Bu fotoğrafta Picasso o dönem birlikte olduğu sanatçı François Gillot'a şemsiye tutuyor. Ben de François Gillot'un yazdığı Picasso ile Yaşamım adlı eseri okumuştum geçtiğimiz sene ve Picasso ile ilgili yani hiç aklıma gelmeyecek bir sürü detayı öğrendim. Ne kadar iyi oldu, ne kadar kötü oldu bilmiyorum. Bu arada Picasso Müzesi'nin önündeyiz. Bazen sanatçılarla ilgili bazı detayları bilmek herhalde sanata olan bakış açımızı da değiştiriyor. Münster'da geleneksel Alman lezzetlerinin dışında dünya mutfakları da var. Burada Pfefferpotas dedikleri baharatlı sığır eti güveci yapıyorlar. Yani genelde et yemekleri meşhur. Veya işte Metwurst dedikleri çiğ fermente sosis meşhur. Onun dışında siyah çavdar ekmeği var. Pumpernickel denilen. Bu da aslında ben daha önce de mesela Türkiye'ye giderken böyle değişik ekmeklerden götürmüştüm. Bunlar da ilginç hediyelik alternatifleri olabiliyor. Bu ara yerel seçimler olacak, belediye seçimleri. Bu bölgede genelde SPD güçlü. Ama benim gördüğüm Sol Parti de daha aktif bir şekilde çalışmaya başladı. Herhalde reklam kampanyalarını da arttırdılar. Artık sosyal medyada onları da daha etkin bir şekilde görüyoruz. Kuzey Ren-Vesfalya'da çok meşhur değil ama Bavyera bölgesinde meşhur olan bira bahçelerinden birini buraya kurmuşlar. Zaten sponsor olan bira markası da Bavyera'dan. İnanır mısınız, yolun kenarına kadar bira kokusu böyle buram buram geliyor. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta Münster'dan Dortmund'a bisikletle gideceğiz. Şimdiden iyi seyirler.